Serinin çığır açan ilk filminden bu yana 28 yıl geçmesine rağmen, 28 yıl sonra orijinal filmin ruhunu koruyor ama gelişmekten de korkmuyor. Danny Boyle ve Ale Garland, 28 hafta sonra da yer almadıktan sonra filmin arkasındaki yönetmen-yazar çifti olarak geri dönüyorlar. Bu kez artan bütçenin ve yaratıcı özgürlüğün avantajını sonuna kadar kullanıyorlar. 28 yıl sonra, uzun zamandır beklenen bir devam filminden çok, seriyi çağdaş korku filmlerinin modern, kederli ortamına taşıyan bir yeniden başlatma. Alfie Williams'ın canlandırdığı genç spikeye yetiştiğimizde, dünyanın sonundan sonra koca bir nesil büyümüş olduğundan, kıyamet sonrası türü ilginç bir noktada. Film, gerçek bir tür filminden ziyade zombilerle noktalanan daha duygusal, karakter odaklı bir dram. İzleyicilerin beklentisi, bu olmasa da, serinin geleceği için muhtemelen iyi bir şey, çünkü bu 28 gün sonranın kıvılcımını yeniden yakalamak için kopyala yapıştır bir girişim gibi hissettirmiyor, bu yeni bir şey. Sinema ve televizyon zombi istilasına uğramış olsa da, 28 yıl sonra, televizyondan video oyunlarına kadar, 2002 yapımı orijinal filmden esinlenerek ortaya çıkan etkilerin farkında. 28 gün sonra zombi türünü yeniden canlandırdı, ancak şimdi 28 yıl sonra, izleyicilerin hayal edebileceği her şekilde keşfedilmiş aşırı doymuş bir türe girmek zorunda kalıyor. Neyse ki film bunu bir engelden ziyade bir fırsat olarak görüyor ve pek çok mecazdan gerçekten kaçınmaya çalışıyor, sadece eğlenmek için onlara eğiliyor. 28 yıl sonra sadece başka bir zombi filmi olmak istemiyor, bir mesaj vermek istiyor. Boyle, 28 gün sonra ile zombi türünü yeniden icat eden adam olarak müjdelendikten sonra, daha az beğenilen 28 hafta sonrayı gölgede bırakan 28 yıl sonra ile işini çok zorlaştırdı. Film, iPhone görüntülerinin baş döndürücü kamera çalışması ve bolca Hollanda açısı kullanarak kuralları, riskleri ve gerilimi hızlı bir şekilde arka arkaya kuruyor. 28 gün sonra için gerekli olan koş ve silah tarzının doğal bir evrimi, ancak bu kez Boyle, anlatıyı geliştirmek için görüntülerle oynuyor ve film için işe yarıyor. Doğası gereği, 28 yıl sonra ilk iki filmin dünyayı sarsan risklerine sahip değil. Hiçbir zamanda olamadı ve olmaya da çalışmıyor. Hikaye, böyle bir krizin küresel etkisini ve ölçeğini ele almaya çalışmak yerine, Spiken Küçük Adası'na ve Aaron Taylor Johnson ve Jodie Comer tarafından canlandırılan annesi ve babasıyla olan kişisel ilişkisine odaklanarak kapsamı daraltıyor. Taylor Johnson, Spiken kusurlu babası rolünde yakışıklı ve çekici, ancak kendisinden hayattan daha büyük olması istendiği için aşırı oyunculuktan kaçınması imkansız. Buna karşılık, Comer'ın işi zor çünkü karakterinin hikayedeki konumu nedeniyle Taylor Johnson'dan daha sempatik. Bununla birlikte, melodramı biraz kalınlaştırması daha az gerekli değil. Williams projeye demir atabiliyor çünkü hikayenin dünyasını oluştururken, ağır yükün çoğunu olay örgüsü ve yardımcı karakterler çekiyor. Spike tatlı bir kahraman ve bir çocuğun deneyimine odaklanmak ilginç bir seçim, bize bizden sonra dünyayı ve ona yaptığımız her şeyi miras alacak insanlar olduğunu hatırlatıyor. 28 Years Later'ın kalp atışlarımı hızlandıran heyecanını defalarca hissettim. Yaklaşık 2 saatlik süresi boyunca 28 yıl sonranın yürek hoplatan heyecanını defalarca hissettim ve filmin akıp gitmesine yardımcı olan da buydu. Film sizi uzun süre avucunun içine alıyor ama 3. perdenin başında kolay yolu seçerek devam filmi için bir kurgu yapıyor. Şimdiye kadar oldukça kasıtlı olan tempo burada çözülmeye başlıyor. Video oyunlarını andıran öldürme sahneleri ve askeri seferberliğe yapılan saygı duruşları arasında, Spiken hikayesinin riskleri ve duygusal gidişatı biraz zayıf kalıyor ve asla hedefi tam olarak tutturamıyor. Ralph Fiennes'ten başka hiç kimse beni hikayeden tamamen koparmadan ölüm ve kabullenme hakkında böylesine dokunaklı monologlar sunamazdı. Onun karakteri ortaya çıktığında, önemli bir ton değişikliği oluyor ve filmin yarım kalmış işleri tamamlama ve bağlama niyeti hissediliyor. 28 yıl sonra çoğunlukla kendini çok ciddiye almıyor ama Garland ve Boyle, Fiennes'in karakteri aracılığıyla seyirciye insanlık ve ölüm hakkında bazı bilgelikler vermeye çalışıyor. İstenmeyen bir şey değil ama biraz yersiz. 28 yıl sonra franchise potansiyelini oluşturmak için zaman kaybetmiyor. 28 yıl sonra, kıyamet sonrası bir filmde olması gereken tüm kriterleri karşılıyor. İnsanların nasıl yaşadığına dair bir bağlam sunuyor, dış dünya hakkında fikir veriyor ve projenin tatmin edici bir şekilde sert ve yosun kaplı hissetmesini sağlıyor. Bu uhrevi ve zaman zaman güzel alternatif gerçekliğin içinde vakit geçirmek heyecan verici ama asla korkutucu değil. Boyle ya da Garland'ın bizi korkutmak için çok uğraştıklarını sanmıyorum.
Bugünlerde, bir korku filminin sizi kanla şok etmesi kolay, duygusal vuruşlar yapması ise daha zor. 28 yıl sonra bu açıdan mükemmel değil ama o noktaya ulaşmak için fazla mesai yapıyor. Hikayenin sonunda, filmin ilk sekansından itibaren 28 yıl sonranın kendisini bir devam filmi için hazırladığı tamamen anlaşılıyor. Projenin arkasındaki niyet her zaman devam filmi yapmak olsa da, 28 yıl sonrayı tek başına izlemek neredeyse mantıklı değil. İlerleyen temposu ilgimizi çekse de, hikayeyi yakaladıklarında çoktan bitmiş olduğu hissine kapılıyorum. Neyse ki, 28 yıl sonranın peşine düşmek benim için sorun olmadı. 28 yıl sonra 20 Haziran 2025'te sinemalarda izlenebilecek.